Merhaba, kanalıma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Gördüğünüz bu vazolar, kaşıklıklar ve saksılar hepsi bir önceki videoda başladığımız çalışmalardan. Plastik bidonlar, kavanozlar, yani elinize geçen, formu hoşunuza giden herhangi bir plastik parça bu işler için ilham kaynağı olabilir. Bir önceki videomda tam 4 farklı çalışmayı aynı anda hazırlamıştım. Her biri farklı bir form, farklı bir işlev taşıyor. Aslında hepsini tek videoda da sığdırabilirdim. Ama bu şekilde çok daha anlaşılır oluyor. Çünkü bir videoda hepsini birden verirsem karışıklık olabilir, süre uzar ve açıkçası izlerken sıkılma ihtimali doğar. O yüzden her parçayı ayrı ayrı anlatıyorum. Böylece hem detayları kaçırmamış oluyoruz hem de her çalışma hak ettiği ilgiyi görsün istiyorum. Bugünkü videoda ise mutfağımıza ya da dekorasyonumuza şıklık katacak bir kaşıklık ya da dilerseniz zarif bir vazo nasıl yapılır tüm aşamalarıyla göstereceğim. Eğer videolarımı beğendiyseniz beğeni tuşuna basarak destek olabilirsiniz. Bu tarz içeriklerin devamı için bu destekleriniz çok önemli. Ayrıca henüz abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini de açabilirsiniz. Şimdi sizler de hazırsanız bu çalışmanın detaylarına birlikte bakalım. Bu video biraz planlı, biraz sürprizli. Çünkü kalıptan çıkardığım plastik kavanozun çıkartma esnasında boynu kırıldı. Bunu gerçekten beklemiyordum ama kırık o kadar düzgün kırıldı ki hiç sorun değil. Sanırım o bölgeye dökülen harç biraz ince kalmış. Kırılma da sadece bundan kaynaklanıyor. Ama o kırık parça bana yepyeni bir fikir verdi. Önemli olan burada gövdenin sağlam ve istediğim gibi pürüzsüz çıkması. Şimdi elimde kalan gövdeyi alıyorum. Ağız çapına yeniden bir boğaz boyun çalışmam gerekiyor. Onun için tek kullanımlık plastik bir kase ağız kısmına tam denk geldi. Kasenin dış kısmını çok hafif yağlıyorum. Fazla değil. Sadece kalıptan kolay çıkabilmesi için yeterli. Sonra dış yüzeyi kaplamaya başlıyorum. Önceden hazırladığım kağıt hamuru ve çimento karışımı alıp yüzeye güzelce yayıyorum. Elimde fon vererek düzgünce oturtuyorum. Tamamen düzelttikten sonra fırça yardımıyla tutkalı sulandırmadan tüm yüzeyine sürüyorum. Tutkal hem yüzeyi güçlendiriyor hem de üzerine uygulayacağım desenlerin daha net çıkmasını sağlıyor. Ayrıca hemen kurumadığı için detaylar için rahatça zaman tanıyor. Bu özel karışımın tarifini merak edenler için videonun sonunda çıkan bir diş ekranına detaylı yapım videosuna bırakıyorum, oradan bakabilirsiniz. Bu sırada plastik parça birazdan bambaşka bir hale gelecek. Önce gövdeye pipet yardımıyla karşılıklı ikişer delik açıyorum. Buraya daha sonradan halkalar yerleştirmeyi planlıyorum. Bu halkalar biraz daha dekoratif süs amaçlı olacak. Ardından papatya baskılara geçiyorum. Orta boy kalıpla başlıyorum. Papatyaları sıra sıra etrafına kondurdum. Sonra en küçük kalıpla devam ettim. Ortada büyük papatyalar, etrafında minikler dairesel şekilde yerleştirdiğimde yüzeyde çok hoş bir hareket oluştu. Boşluklara da biraz kum serpiyorum. Kumlar yüzeye doğal bir geçiş ve doku katıyor. Özellikle bu tarz yüzeylerde ben çok seviyorum. Tutkal sürdüğüm için kumlar çok kolay yapışıyor. Başta bu amaç için tutkallamıştım. Çünkü kum taneleri aralardan görünsün istiyordum. Daha sonradan tutkallarsak desenler bozulabilir. Her şeyin bir işlem sırası var. Atladığımız zaman sonra geri dönüşü olmayabiliyor. Üst kısımdaki desenler ve detaylar tamam. Ama bu çalışmanın tabanı hala açık durumda. Desenlerle birlikte aynı anda kuruması için tabanı da şimdi hazırlıyorum. Kağıt hamuru karışımımı alıyorum ve iki poşet arasında yayarak kalın bir tabaka oluşturuyorum. Bu yöntem hem düzgün hem de kolay oluyor. Poşetler sayesinde yüzey yapışmadan şekil alıyor ve daha kontrollü çalışabiliyorsunuz. Eşit bir yüzey oluşturuyor. Şimdi vazoyu tam ortaya oturttum. Ağırlığıyla birlikte taban çapı zaten kendiliğinden belirleniyor. Kenarlarda kalan fazlalıkları spatula ile alıyorum. Şimdi fırçamın ucunu hafifçe nemlendiriyorum, çok sulandırmadan. Kenarları pürüzsüz hale getiriyorum. Bu çok pratik, kolay bir yöntem. Tertemiz oluyor. Evet, şöyle yumuşak bir geçişle yüzeyi tamamladık.
ve taban da hazır. Yine aynı kağıt hamuru karışımını yayıyorum ve arkasından düzgün bir şekilde düzelttikten sonra tutkalı da sürüyorum ve papatya baskılara devam ediyorum. Yine aynı anda objenizle beraber kuruması için tabanı sağlamlaştırmak, içten dışa direnç kazandırmak ve ağız kısmını daha düzgün ve dayanıklı hale getirmek için daha önce videolarda bahsettiğim güçlendirme şurubunu uygulamıştım. Ama bu sefer kaydını almayı unutmuşum. Nasıl yapıldığını ve neden kullanıldığını merak edenler için açıklamalara videosunu ekledim. Şimdi tüm parça birlikte kuruyacak. Kuruma süresi için en az 3 gün bekliyorum. Bu kağıt hamur olduğu için biraz geç kuruyabilir. Tamamen kuruyana kadar birkaç gün bekleyip ona süre tanıyalım. Kuruduktan sonra elimize gelen pütürlükleri yok etmek için yüzeyi hafifçe zımparalıyorum. Kenarlarını düzeltiyorum. Ardından nemli bir bezle siliyorum ve boyamaya geçiyorum. Bu çalışmada renkli boya kullanmıyorum. Çünkü yüzeydeki doğal taş dokusunu kaybetmek istemiyorum. Sadece espresso tonlarında bir eskitme kremi ile yüzeye ton veriyorum. Nemli bir bezle bazı bölgeleri koyulaştırıyor, bazılarını açık bırakıyorum. Bu ton farkı hem derinlik hem de sıcaklık katıyor. Beton gibi değil, sanki ahşap gibi bir his veriyor. Şimdi bir gün daha kuruması için bekliyorum. Bu aşamada tamamen kuruduktan sonra desenleri ve motifleri daha belirgin hale getirmek için parmak yıldızla bakır tonlarında hafif bir ışıltı vermek istedim. Işıltı sevenler için gerçekten hoş bir derinlik ve hareket katıyor. Bence çok şık oldu. Tabii bu adımı atlamak da mümkün. İsteyen yapmayabilir. Bu noktada küçük bir hatırlatma yapayım. Burada sadece ürün gösterilmiyor. Her videoda arkasındaki düşünceyi, deneme, yanılmaları, belki de küçük sürprizleri de paylaşıyorum. Çünkü her formun gerçekten bir hikayesi var. Ve çoğu zaman bir yorumla, bir soru sayesinde o hikaye daha da zenginleşiyor. O yüzden sorularınız veya fikirleriniz varsa yorumlarda benimle paylaşmaktan çekinmeyin. Bu sayede hep birlikte öğreniyor, gelişiyor ve ilham alıyoruz. Tamamen kuruduktan sonra iç ve dış yüzeye 2 kat taş vernik uyguluyorum. Bu vernik hem koruyucu hem de gıdayla temasa uygun olduğu için özellikle mutfakta kullanılacak ürünler için ideal. Şimdi son detaylara geçiyorum. Daha önce açtığım deliklere uygun ahşap halkaları yüt iple dikiyorum. Uçlarını tutkallayıp vernikle sabitliyorum. Başta küçük bir kırıkla başlayan bir süreç, şimdi kendi formunu bulan şık ve işlevsel bir objeye dönüştü. İster mutfağınızda kaşıklık olarak kullanın, ister dekoratif bir parça olarak değerlendirin. Bu videoda size ilham veren bir detay olduysa beğenmeniz ve yorumlarda fikirlerinizi paylaşmanız benim için çok değerli. Kanalıma abone olursanız yeni projelerde yine birlikte oluruz. Bazen en güzel işler en başta yanlış gidenlerle başlar. Bir şeyin eksik olması onun daha az değerli olduğu anlamına gelmez. İlham çoğu zaman planladığın yerde değil, yolun ortasında karşına çıkar. Ve bazı kırıklar en sağlam tasarımların başlangıcıdır. Her kusur doğru ellerde olduğu zaman özgünlüğe dönüşür. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.